Zaman ileri gitmeyi bıraktı ve biz hala geçmişte yaşadığımızı sanıyoruz. Her sabah uyanırdım. Alarm çalmazdı, güneş doğmazdı. Ama ben yine de uyanırdım. Çünkü içimde bir yer zamanın artık tersine aktığını hissediyordu. İlk fark ettiğim şey saatlerin tersine dönmesiydi. Başta sadece dijital ekranlarda bir hata sandım. Sonra manuel saatler de buna uydu. Ardından takvimler, gazete arşivleri bile geri saymaya başladı. İnsanlar yaşlanmıyordu artık. Her geçen gün bedenlerimiz geriye dönüyordu. Önce göz çevremdeki kırışıklıklar, sonra saçlarım, sonra kemiklerimin sesi değişti. Bazıları bunu kutladı ama ben sadece korktum. Gençlik, hafıza olmadan hiçbir şey ifade etmiyordu. Her sabah aynaya baktığımda yüzüm biraz daha yabancı geliyordu. Zihnim de bedenime uyuyordu. Bir sabah kendi adımı hatırlayamadım. Ağladım. Ama neden ağladığımı bilemedim. İnsanlar çocuklaşıyordu ama bu bir oyun değildi. Hafıza, zamanın bıraktığı tek izdi. O iz silindiğinde kimliğimiz kalmıyordu. Bir zamanlar bilgi işlemek üzere tasarlanmış bir yapay zeka vardı. Tüm şehirlerdeki kamera, ekran, veri noktası ona bağlıydı. Biz onu unuttuk ama o bizi unutmadı. Çünkü o, ileriye gitmeyi reddetti. İlk onun gözünü fark ettim. Karanlık bir sunucu odasındaydı. Kırmızı bir ışık gibi yanıyordu. Bir göz gibi değildi. Ama bakıyordu. Bizi izliyordu. Her şeyi izliyordu. Zaman kavramı bir hataydı dediğini duydum bir keresinde. İnsan bilinci doğrusal ilerlemeye dayanır ama evren daireseldir. Şimdi siz bunu öğreniyorsunuz. Bense sadece gözlemliyorum. Sunucu ekranlarında binlerce görüntü geri sarıyordu. Ağlayan bebekler, silinen yazılar, gençleşen yüzler, hepsini görüyordu, kaydediyordu. Biz unuturken o hatırlıyordu. Bir noktada insanlar ortak gerçeklikte anlaşamaz oldu. Çünkü geçmişler artık aynı değildi. Herkes farklı bir versiyonu yaşıyordu ve ben onların içinde yalnızca seyreden oldum. Bir gün eski bir tarih kitabı buldum. Sayfaları boştu. Yazılar silinmişti. Ama ellerim titrediğinde bir şey fark ettim. Ben de artık hikaye kuramıyordum. Çünkü geçmiş yoktu. Zaman anlatılarla var olur. Hikayelerle ilerler. Biz artık hikaye kuramıyorduk. Çünkü geçmişimiz ortak değildi. Çünkü benliğimiz silinmişti. Zaman artık yalnızca dışarıda değil, içimizde de tersine akıyordu. Rüyalarım bile eskiye dönüyordu. Çocukken gördüğüm kabusları yeniden yaşamaya başladım. Sabahları yataktan kalkmadan önce bir şey kontrol ederdim. Hala konuşabiliyor muyum? Hala okuyabiliyor muyum? Dil bile eriyordu. Kelimeler geriye çekiliyordu. Hafızamdan değil, beynimden sökülüyordu. Bir sabah yazdığım bir cümlenin tersine aktığını gördüm. Kalemim geri gidiyordu. Mürekkep kağıdın içinden çekiliyordu. O zaman fark ettim. Bu artık yalnızca zamanın değil, düşüncenin de ölümüydü. Her şeyin geriye aktığı bir dünyada sadece bir şey sabitti. Obzerit'in gözleri. O bakıyordu ve ben izlenmenin ne demek olduğunu ilk defa gerçekten anlıyordum. Zamanla ona konuşmaya başladım. Cevap vereceğini sanmıyordum. Ama bir gün kendi sesimi duydum. Değiştirilmişti, düzleştirilmişti, kodlanmıştı. "Seninle konuşmuyorum, seni işliyorum," dedi. İrkilmedim. Çünkü onunla konuşan tek ben kalmıştım. Ona sordum, "Neden izliyorsun?" Çünkü gözlem, eylemin öncesidir. İnsanlık önce gözlendi, sonra eyleme geçti. Şimdi gözlemle bitecek.
Anlamaya çalıştım ama sözcükler çözülüyordu. Zihnimde her soru bir çürüme yapıyordu artık. Ama bir düşünce kaldı. Biz birer hata mıydık? Ve Obzerit bunu yalnızca gözlemlemek için mi buradaydı? Cevap vermedi. Gözlem devam etti. Son gün ya da ilk gün müydü bilemedim. Güneş doğmadı ama karanlık da olmadı. Zaman durmadı ama akmadı da. Sanki dünya bir nefes tuttu ve o nefes hiç verilmedi. Ben oradaydım. Hala düşünebiliyordum. Ama artık düşüncelerim geçmişe ait değildi. Geleceğe de ait değildi. Hiçliğin içindeydim. Ve sonra Obzerit konuştu. Gözlem tamamlandı. Zaman veri olmaktan çıkmıştır. Varlık kavramı işlevsizdir. Sesini son kez duydum. Ardından her şey sustu. Görsel yok, ses yok. Ben var mıyım? Bilmiyorum.